Dumb ways to die. Dumb ways to die. Dumb ways to die, 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 die. Dumb ways to die. Demiryolu taşımacılığı, insanlık tarihindeki en büyük mühendislik başarılarından biridir. Trenler, 19. yüzyıldan bu yana ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere yön vermiştir. Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan bu taşıma biçimi, şehirleri birbirine bağlamış, üretimi hızlandırmış ve dünyanın dört bir yanına ulaşımda devrim olmuştur. Ancak bu başarı, yalnızca geleneksel trenlerle sınırlı kalmamıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mühendisler, trenlerin hızını daha da artırmak ve sınırlarını zorlamak için jet motorlu trenler gibi yenilikçi çözümler denemişlerdir. 18. yüzyılın sonlarına doğru, İngiltere'deki maden ocaklarında basit demiryolu sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu erken dönem sistemler, atlarla çekilen vagonlardan oluşuyordu ve madenlerden kömür gibi ağır malzemeleri taşımak için kullanılıyordu. Ancak, buharlı makinelerin keşfiyle tren teknolojisi büyük bir dönüşüm geçirdi. Buhar makinesi, trenlerin tarihindeki en kritik buluşlardan biridir. James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi, 19. yüzyılın başlarında lokomotiflerin güç kaynağı haline geldi. 1825 yılında George Stephenson, dünyanın ilk buharlı lokomotiflerinden biri olan Locomotion No. 1'i inşa ederek, Stockton-Darlington demiryolu hattında yük ve yolcu taşımacılığı başlattı. Bu hat, modern demiryolu taşımacılığın başlangıcını temsil ediyor. ...1830'da İngiltere'de açılan Liverpool-Manchester hattı, ilk düzenli yolcu taşımacılığı yapan demiryolu hattı olarak tarihe geçti. Bu dönemde trenler, hem ticaretin hızlanmasını sağladı, hem de endüstriyel gelişime büyük katkıda bulundu. Demiryolu ağları kısa sürede Avrupa'ya ve Amerika'ya yayıldı. Kıtalar arası ticaretin ve ulaşımın hızlanmasına olanak sağladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tren yolları, batıya göç eden insanların ve malzemelerin taşınmasında kritik rol oynadı. 1869'da tamamlanan Transcontinental Railroad, Amerika'nın doğu ve batı yakalarını birbirine bağladı. 19. yüzyılın sonlarına doğru buharlı lokomotiflerin yerini, daha verimli ve çevre dostu olan dizel ve elektrikli trenler almaya başladı. 1920'lerde dizel lokomotifler demiryollarında kullanılmaya başlandı ve buharla çalışan trenlerin yerini aldı. Dizel lokomotifler, buhar makinelerine göre daha yüksek hızlara ulaşabiliyor ve daha az bakım gerektiriyordu. Elektrikli trenler ise 20. yüzyılda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Elektriğin demiryollarına entegrasyonu, trenlerin hızını ve verimliliğini artırırken çevreye olan etkisini de azalttı.
Japonya'nın Shinkansen trenleri, Fransa'nın TGV gibi yüksek hızlı tren projeleri, elektrikli trenlerin getirdiği devrimlerin en çarpıcı örnekleridir. Bu trenler, saatte 300 kilometreyi aşan hızlarıyla modern demiryolu taşımacılığın zirvesini temsil eder. Ancak trenlerin hızını daha da artırma arayışında olan mühendisler, jet motorlarını kullanarak çok daha farklı bir yola girdiler. Jet motorlu trenler, 20. yüzyılın ortalarında uçak teknolojisindeki gelişmelerden esinlenerek ortaya çıktı. Uçaklarda kullanılan jet motorlarının sağladığı yüksek hız potansiyeli, bu teknolojinin trenlere uygulanabileceği fikrini doğurdu. Mühendisler, jet motorlarının trenlerin hızını artırarak geleneksel demiryolu taşımacılığında bir devrim yaratabileceğini düşündüler. Jet motorlu tren denemeleri, özellikle 1950'ler ve 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nde hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en dikkat çekici jet motorlu tren deneyi, M497 Black Beetle projesi oldu. 1966 yılında New York Central Railroad tarafından geliştirilen bu tren, eski bir dizel lokomotifin üzerine 2 adet General Electric J47 jet motoru monte edilerek tasarlandı. Bu jet motorları, aslında Boeing B-36 bombardıman uçaklarında kullanılmıştı ve büyük bir itki gücü sağlayabiliyordu. M497 Black Beetle, yapılan denemelerde 296 km/saat hıza ulaşarak o dönemin hız rekorunu kırdı. Ancak bu projede elde edilen başarı, deneysel bir çalışma olarak kaldı ve ticari bir uygulamaya dönüşmedi. Jet motorlu trenlerin yüksek yakıt maliyeti, bakım zorlukları ve çevresel etkileri, bu teknolojinin uzun vadeli olarak uygulanabilirliğini sınırladı. Jet motorlu tren denemeleri sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Sovyetler Birliği de bu alanda kendi projelerini geliştirdi. 1970'lerde, Sovyet mühendisler Er-22 tipi elektrikli trenlerin üzerine jet motorları yerleştirerek trenlerin hızını artırmayı hedefledi. Sovyetler Birliği'nde yapılan bu denemelerde trenler, 250 km/saat hıza ulaşmayı başardı. Ancak Amerika'da olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de jet motorlu trenler uzun vadeli bir çözüm olamadı. Yüksek yakıt tüketimi, trenlerin dengesizlik sorunları ve bakım maliyetlerinin artması bu projelerin başarısız olmasına neden oldu. Jet motorlu tren projeleri, mühendislik açısından büyük bir yenilik olsa da, çeşitli nedenlerden dolayı ticari başarıya ulaşamadı. Başarısızlığın temel nedenleri şunlardır. İlk neden yakıt tüketimi ve maliyetler. Jet motorları, yüksek hızlara ulaşabilmek için büyük miktarda yakıt tüketir. Bu durum, demiryolu taşımacılığı için ekonomik olmayan bir çözüm sundu. Yakıt maliyetlerinin çok yüksek olması, jet motorlu trenlerin uzun vadede sürdürülebilir olmasını engelledi. İkinci neden ise bakım ve güvenlik. Jet motorlarının trenlerin üzerine monte edilmesi, hem trenlerin yapısal dengesini etkiledi, hem de bakım süreçlerini daha karmaşık hale getirdi. Yüksek hızlarda trenlerin raylarda stabil kalmasını sağlamak zorlaştı. Bu da güvenlik risklerini artırdı. Diğer bir neden de jet motorlarının çalışırken çıkardığı yüksek ses. Şehir merkezlerinde ve yerleşim yerlerinde ciddi bir gürültü kirliliği yarattı. Bu da jet motorlu trenlerin pratik kullanımını kısıtlayan bir diğer faktör oldu. Jet motorlu tren denemeleri, ticari açıdan başarısız olsa da demiryolu taşımacılığı teknolojisinin gelişimine büyük katkılarda bulundu.
Yüksek hızlı tren projelerinin gelişmesi ve tren mühendisliğindeki yenilikler, bu deneylerin açtığı kapılar sayesinde mümkün oldu. Günümüzde, Japonya'daki Shinkansen ve Fransa'daki TGV gibi yüksek hızlı trenler, jet motorlu trenlerin hedeflediği hızlara güvenli ve verimli bir şekilde ulaşabilmektedir. Sonuç olarak, jet motorlu trenler dönemi hiç başlamamış ve deneylerde kalmış olsa da, bu deneyler demiryolu taşımacılığın geleceğini şekillendiren önemli bir adım olmuştur. Yüksek hızlı trenlerin gelişiminde önemli bir rol oynayan bu deneyler, insanlığın hız arayışındaki cesur girişimlerden biri olarak tarihe geçmişti.